Kedinizi evde tutarak onu koruduğunuzu düşünüyorsunuz, değil mi? Sokağın tehlikelerinden, arabalardan, kavgalardan uzakta. Ve haklısınız, ev kedileri çok daha uzun yaşıyor. Ama işin kimsenin konuşmadığı bir tarafı var. Ev kedilerini asıl tehdit eden şey dışarıda değil, evin içinde. Hatta çoğu zaman doğrudan sizin her gün yaptığınız bir şeyde. Bu videoda iyi niyetle yapılan ama kedinizi sessizce hasta eden 7 hatayı tek tek açacağız. Ve sona en tehlikelisini sakladım. Kedinizin gönderdiği ama sahiplerin çoğunun masum bir şey sandığı 48 saat içinde ölümcül olabilen bir sinyal. Önce en masum görüneniyle başlayalım. 1. Su kabını mama kabının yanına koymak. Kedinizin su kabı şu an nerede? Büyük ihtimalle mama kabının hemen yanında. Mantıklı görünüyor. Yemek orada, su orada, her şey tek noktada. Ama kediniz için bu düzen suyu içilmez hale getiriyor. Şöyle düşünün. Kedilerin ataları avlarını su kaynaklarından uzakta yerdi. Çünkü avın yanındaki su kirlenmiş olabilirdi. O içgüdü hala orada. Mamanın kokusunu alan bir kedi hemen yanındaki suya güvenmez. Az içer. Ve az içen bir kedi yıllar içinde böbreklerini yıpratır. İşin acı tarafı şu. Böbrek hastalığı ev kedilerinin en yaygın ölüm nedenlerinden biri. Ve belirtiler ortaya çıktığında hasarın büyük kısmı çoktan oluşmuş oluyor. Çözümse saniyeler sürüyor. Su kabını alın, başka bir odaya taşıyın. Hatta eve birkaç noktaya birden su koyun. Kediniz aniden daha çok su içmeye başlarsa şaşırmayın. Aslında hep içmek istiyordu. Sadece güvendiği bir yer arıyordu. 2. Mama kabını gün boyu dolu bırakmak. Acıkınca yer diyorsunuz, değil mi? Kap hep dolu, kedi özgür, siz rahatsınız. Ama serbest mama ev kedilerinde obezitenin 1 numaralı nedeni. Ve buradaki sorun estetik değil. Fazla kilolu bir kedide diyabet riski katlanıyor. Eklemler yıpranıyor, karaciğer yağlanıyor. Doğadaki kedi günde 10-15 kez küçük av peşinde koşar. Her öğün için çaba harcar. Sizin evinizde ise yemek 2 adım ötede, sınırsız ve bedava. Kedinizin vücudu buna göre tasarlanmadı. Peki ne yapacaksınız? Günde 2 ila 4 küçük öğün, ölçülü porsiyon. Daha da iyisi mamanın bir kısmını oyuncak yumurtaların içine ya da evin farklı köşelerine saklayın. Kediniz yemeğini avlasın. Bu sadece kilo kontrolü değil, kedinizin beynine var olma sebebini geri vermek. Ve bir sonraki maddeyle birleşince bu küçük değişiklik kedinizin ömrüne yıllar ekleyebilir. 3. Ev kedisi veterinere gitmez düşüncesi. Dışarı çıkmıyor, kavga etmiyor, hastalık kapmıyor. O zaman veteriner ne için, değil mi? İşte bu cümle her yıl sayısız kedinin erken kaybedilmesinin sebebi. Çünkü kediler hakkında bilmeniz gereken acı bir gerçek var. Kediler acıyı saklar. Bu bir karakter özelliği değil, hayatta kalma içgüdüsü. Doğada zayıflık gösteren kedi hedef olur. O yüzden kediniz böbrek yetmezliğinin ortasındayken bile size mırlayarak gelir, yemeğini yer, her şey yolundaymış gibi davranır. Siz fark ettiğinizde hastalık genellikle son evrededir. Veteriner kontrolünün asıl amacı da bu. Kedinizin sizden sakladığını, kan değerlerinin saklayamaması. Yılda bir kontrol. 7 yaş üstü kedilerde yılda 2. Pahalı mı? Belki. Ama son evre böbrek tedavisinden çok daha ucuz. Ve kaybetmekten çok daha hafif. Bu arada bu videodaki hatalardan birini bile yapıyor olduğunuzu fark ettiyseniz beğen butonuna basın ve abone olun. Bu videoların daha çok kedi sahibine ulaşması gerçekten hayat kurtarıyor. 4. Sineklikli olmayan açık pencere. Benim kedim atlamaz. Bu cümleyi kuran binlerce sahip kedisini pencere kenarında kaybetti. Çünkü kediler pencereden bilerek atlamaz. Bir kuş görür, bir sinek geçer, bir anlık refleksle hamle yapar. Ve 4. kattaki o pervaz bir anda boşluğa dönüşür. Veteriner hekimlikte bunun bir adı bile var. Yüksek kat sendromu. İlkbahar ve yaz aylarında klinikler bu vakalarla dolar. İşin en yanıltıcı kısmı ise şu. Kediler her zaman 4 ayak üzerine düşmez. Düşse bile o yükseklikten çene, göğüs ve pati kırıklarıyla iner. Kedinizin denge duygusuna güveniyorsunuz, biliyorum. Ama kedinizin güvendiği şey sizsiniz. O pervaza çıkabiliyorsa sizin güvenli bulduğunuzu düşünüyor. Çözüm tek kelime: sineklik. Sağlam, kedi ağırlığına dayanıklı bir sineklik. Balkon için file. Hepsi bu. Bir öğleden sonralık iş, bir ömürlük fark.
5. Evdeki sessiz zehirler. Size bir soru. Evinizde zambak var mı? Varsa bu maddeyi sonuna kadar dinleyin. Zambak kediler için o kadar zehirli ki çiçeğine sürünüp tüyünü yalaması bile böbrek yetmezliği başlatabiliyor. Vazodaki suyu içmesi bile. Ve çoğu sahip bunu kedi ciddi şekilde hastalanana kadar bilmiyor. Ama liste zambakla bitmiyor. Soğan ve sarımsak kedinizin kırmızı kan hücrelerini parçalar. Bir kaşık soğanlı yemek artığı bile sorun çıkarabilir. Parasetamol gibi bize masum gelen ağrı kesiciler kediler için doğrudan zehir. Ve son yılların yükselen tehlikesi, uçucu yağlar. O huzur verici lavanta ve çay ağacı difüzörü kedinizin karaciğerinin işleyemediği bileşikler yayıyor havaya. Kediniz o odada nefes alıyor, o tüyleri yalıyor. Bu maddenin ev ödevi basit. Bugün evinizi bir kedinin gözüyle gezin. Bitkileri kontrol edin, ilaçları kaldırın, difüzörü kedinin girmediği bir odaya taşıyın. Kediniz neyin zehirli olduğunu bilmiyor. Bilmek zorunda olan sizsiniz. 6. Can sıkıntısını masum sanmak. Kediler zaten bütün gün uyur. Evet uyur ama uyanık geçirdiği saatlerde bir avcının beyni ve vücuduyla dört duvar arasında yaşıyor. Ve yapacak hiçbir şey olmadığında o enerji kaybolmuyor. İçeriye dönüyor, strese dönüyor. Bilim bu konuda giderek daha net konuşuyor. Kronik stres yaşayan ev kedilerinde idrar yolu sorunları, aşırı tüy yalamadan kaynaklanan yaralar ve bağışıklık zayıflığı belirgin şekilde daha sık görülüyor. Yani can sıkıntısı kedinizin keyfini değil, sağlığını bozuyor. Belirtileri tanıyın. Karnında tüy yolunmuş bölgeler, sebepsiz agresyon, kapı önlerinde amaçsız miyavlama ya da tam tersi gün boyu tepkisizlik. Peki çare ne? Günde 2 kez 5 ila 10 dakikalık gerçek av oyunu. Oyuncağı sallamayın, kaçırın, saklayın, dondurun, fırlatın. Pencere önüne bir tünek, eve birkaç tırmalama noktası, ikinci maddedeki mama avcılığı. Kedinize bir hayat verin, sadece bir ev değil. Çünkü sıradaki madde stresle başlayan bir sorunun nasıl 48 saatte hayati tehlikeye dönüştüğünün hikayesi. 7. Bu sinyali kabızlık sanmak. Videonun başında bahsettiğim ölümcül sinyal işte bu. Kediniz kum kabına giriyor, çömeliyor, ıkınıyor ve hiçbir şey çıkmıyor. Tekrar giriyor, tekrar deniyor. Çoğu sahip bunu görünce aynı şeyi düşünüyor. Kabız olmuş, geçer. Ama erkek bir kedide bu tablo çok daha korkunç bir şeyin belirtisi olabilir. İdrar tıkanıklığı. Kum kabında ıkınan o kedi belki de saatlerdir idrar yapamıyor. Ve idrar yapamayan bir kedide toksinler kana karışır, böbrekler durur, kalp ritmi bozulur. Bu tablo tedavi edilmezse 48 saat içinde ölümle sonuçlanabilir. 48 saat. Hafta sonu geçsin, pazartesi bakarız bile değil. Belirtiler net. Kum kabına sık sık girip boş çıkmak, çömelirken bağırmak, kum dışına damla damla idrar, karna dokununca tepki, halsizlik. Bunlardan birini görürseniz bu bir bekleyelim durumu değil. Bu bir acil servis durumu. Gece yarısı olsa bile. İyi haber şu. Bu videodaki maddeler zinciri tam da bu noktada birleşiyor. Doğru yerde duran su kabı, kontrollü beslenme, stressiz bir ev. Hepsi idrar yollarını koruyor. Yani bugün yaptığınız küçük değişiklikler o korkunç geceyi hiç yaşamamanız için. Kediniz bu videoyu izleyemez. Su kabının yerini değiştiremez. Sinekliği taktıramaz. Veterineri arayamaz. Onun tek yapabildiği size güvenmek. Ve şu an bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz o güveni çoktan hak ediyorsunuz demektir. Geriye tek bir şey kaldı. Bugün bu listeden bir maddeyi gerçekten yapmak. Kediniz teşekkür edemeyecek ama uzun, sağlıklı bir ömürle ödeyecek.